İsrail, Filistin'i haritadan silmek isterken yoksa tüm dünya Filistinli mi oluyor? Ülkelerin başkentlerinden İsrail karşıtı sloganlar yükselirken eminim sizin de zihninizin bir köşesinde buna benzer sorular yankılandı. İspanya'dan Lübnan'a, Güney Kore'den Polonya'ya, Kanada'dan Japonya'ya kadar dünyanın her noktasından yükselen ortak bir ses, bir talep vardı. Ateşkes. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binler Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Amerika'nın başkenti Washington'da ülke tarihinin en büyük Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris, Chicago, Tokyo ve New York'ta protestoların adresi oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Tabii sadece bir tepki değil, etki de söz konusu. Filistin halkının tüm bu katliam karşısındaki dirayetli duruşu ve inançlarına olan güçlü bağlılıkları İslam'a dair büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada Kur'an okuyorum akımı yayıldı. Özellikle Amerika ve Avustralya gibi ülkelerden birçok genç Müslüman olduğunu duyurdu. Ben de onlardan birine Amerikalı TikTok yayıncısı Ebi Hafız'a ulaşarak kendisiyle röportaj gerçekleştirdim. Hazırsanız tüm bunları konuşmaya başlıyoruz. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olarak bize katılmanız ekibimize büyük bir motivasyon sağlayacak. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Police protect the war criminals! Who protects the war criminals? Police protect the war criminals! Shame on you! 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 We are all Palestinians! Soy los terroristas! Vosotros terroristas! Soy los terroristas! From the river to the sea. Palestine will be free! Vogliamo la libertà! Avrupa'nın başkentlerinden yükseldi bu sesler. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. İsrail katliamına karşı sesini duyurmak isteyen yüz binler meydanlara indi. Bireysel, kitlesel ve kurumsal. Ellerine Filistin bayrağı alan herkes mitinglere katıldı, boykota destek verdi. Çoğu ne Müslüman olduğu ne de Arap olduğu için meydanlardaydı. Onlar için insani duruşun bir gereğini yerine getirmek ve dünyanın insanca yaşanan bir yer olarak kalması yeterli bir sebepti. Ortak bir talepleri vardı. Ateşkes, kalıcı ateşkes. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen yüz binlerce kişi gösterilere katıldı. Kent merkezlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen İspanyollar, boykot çağrıları yaparak İsrail'i kınayan İngilizler, ateşkes için düzenledikleri gösterilerde polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan Almanlar. İsrail işgali ve saldırıları 2 ayı geride bırakırken sadece ilk 3 haftada 4200'ün üzerinde protesto düzenlendi. Bunlardan %90'ı Filistin, %10'u ise İsrail destekliydi. Protestolarda öncelikle talep Gazze'deki katliamın durdurulması ve bölgeye insani yardımın sağlanması oldu. Ayrıca Filistinlilerin haklarının ve bağımsız Filistin devletinin tanınması göstericilerin en önemli talepleri arasında yer aldı. 100'den fazla ülkede 5000'den fazla protesto gösterisi düzenlendi. İlk 3 haftada Filistin yanlısı protestoların yoğunlukta olduğu ülkeler sırasıyla Amerika, Yemen, Türkiye, İran ve Fas oldu. Bu noktada bazı kırılma noktalarına da değinmek istiyorum. Özellikle İsrail'in 13 Ekim'de Gazze'nin boşaltılmasını istemesi ve 17 Ekim'de Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı emri vermesinin ardından gösteriler arttı. 29 Ekim'de İsrail Gazze'ye kara saldırısı başlattı. Bir gün sonra ise hastaneleri ve Cibaliye mülteci kampını vurdu. Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ne hedef alan İsrail ordusu 15 Kasım'da parlamento binasına saldırdı. Sağlık çalışanları alıkonuldu, saldırılar bu ayın başında da yeniden şiddetlendi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de can kaybı 17.487'ye yükseldi. 52.000 konut tamamen yıkılırken 73 basın çalışanı yaşamını yitirdi. Saldırılar beraberinde uluslararası kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Detayları harita üzerinden konuşalım. Gösteriler çatışmaların arttığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yoğunlaştı. Lübnan, Mısır ve Suriye gibi bölge ülkeleri İsrail tehdidine karşı önlemlerini artırırken
Çatışmanın bu bölgelere sıçrama riski ülkelerin iç kamuoyunda öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Kadrajımızı biraz genişletirsek, Türkiye'de ülke genelinde geniş çaplı protestolarla karşılaşıyoruz. Yemen'de özellikle kıyı kesimlerde ve Fas'ta da bir yoğunluk göze çarpıyor. Biraz daha uzaklaşırsak batıdan gelen tepkilerin sürekliliği ve canlılığı dikkati çekiyor. Yarım milyon kişinin katıldığı belirtilen Londra'daki gösterileri eminim takip ettiniz. Protestocular benzeri görülmemiş bir katılım oranından söz ediyor. Göstericiler İsrail'e silah satan Fransız şirketin Londra'daki merkezini kırmızı boyayla protesto ederken İngiltere parlamentosunda Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi. Washington'daki Filistin destekçisi yürüyüşte son yılların en çok katılımlı etkinliklerinden biri olarak kayda geçti. 600'ün üzerinde protesto gösterisiyle Amerika Birleşik Devletleri dünyada ilk sırada yer aldı. Çeşitli eyaletlerde İsrail yanlısı gösterilerin yapıldığını da söyleyelim. Ya sadece Washington değil, aslında dünyada son 4-5 yıl içerisinde aralıksız devam eden, organize bir şekilde devam eden bir en önemli protesto zinciriydi. Önemli bir rakam var. Dünyada şu ana kadar 2 hafta önceki rakama göre söylüyorum. En fazla bu konuda eylemin, tepkinin gösterildiği, yürüyüşün yapıldığı yer Amerika Birleşik Devletleri, ardından işte Yemen, sonra Türkiye, İran geliyor. Bu önemli bir Batı devletinde bu kadar yüksek protesto olması oldukça önemli. Burada özellikle hem New York hem de başkent olması sebebiyle Washington fazlasıyla ön plana çıktı. Örneğin 300 bin kişinin katıldığı, belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd olaylarından sonraki en büyük eylemdi bu. Ama bunu sadece katılım olarak değil, onun dışında da gerçekten bu tepkiyi ortaya koyan, sadece İsrail değil, İsrail'in en büyük destekçisi olan Biden yönetimine tepkilerin olduğu büyük organizasyonlar oldu. Bu bir umut verici bir olay ama şunun da altını çizmek lazım. Biden yönetimi bu protestolar, bu büyük protestolar sonucunda büyük bir politika değişikliğine gitmedi. Ama en azından o toplumsal baskının altında tutulması adına bile Biden yönetiminde bu tepkinin gösterilmesi adına yapılan her hareket oldukça önemli. Büyük ihtimalle de bu protestolar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da yapılmaya devam edecek gibi görünüyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde San Francisco Körfez Köprüsü'nde kontak kapatan İsrail karşıtı protestocular kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yol saatlerce açılmadı. Amerikalı Yahudilerin başkent Washington'da yaptığı Filistin yanlısı eylemlerse geniş yankı uyandırdı. Sadece Amerika'da değil, İngiltere'de de Yahudi gruplar İsrail'in Gazze'yi işgaline "benim adıma değil" sloganıyla karşı çıktı. Almanya'da 100'den fazla Alman Yahudi entelektüel Filistin yanlısı gösterilerin kısıtlanmasını eleştirdi. Avrupa'da ise iki farklı manzarayla karşılaştık. Bir yanda dayanışma için ulusal anıtlarını ve hükümet binalarını İsrail bayraklarıyla aydınlatan yetkililer, diğer yanda sokaklarda Filistin bayrağı dalgalandıran halk. İsveç, İrlanda, İskoçya, İtalya, Almanya ve dahası Avrupa ülkeleri Filistin için dayanışma gösterilerine sahne oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel, Filistin için Avrupa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen on binlerce kişi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği kentte Gazze için buluştu. Dublin'de binlerce kişi Filistin'i desteklemek için yürüdü. Benzer sloganlar Glasgow ve Roma sokaklarında da yankılandı. Milano'daki kitlesel protestolardaki ortak mesaj Özgür Filistin'di. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ve İsveç'in başkenti Stockholm'de de on binlerce kişi İsrail'i protesto etti. Atina'da da binlerce Yunan vatandaşı gösterilere katıldı. Bir parantez açalım. Asya genelinde yoğun protestolar gözlenmese de İsrail'e tepki büyüktü. Güney Kore'nin başkenti Seul'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına bu gördüğünüz 2000 ayakkabı Bosingag Köşkü'nün önüne dizildi. Destek o kadar büyüktü ki bazı ülkelerde devlet başkanları da bu protestolara öncülük etti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım açıklaması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sivil Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin kınanmasının ideolojik değil, insani bir mesele olduğunu vurgulayan Sanchez, AB'den Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı takındığı tavrı Gazze'ye yönelik saldırılarında
insani konularda İsrail'e karşı da göstermesini isteyerek diğer AB liderlerine çifte standart uygulamayın çağrısında bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid, Filistin'e destek gösterilerine ev sahipliği yapan şehirlerden biriydi. Öğrencilerin katıldığı gösteriler şüphesiz en önemlilerindendi. Üniversite kampüsleri ders bırakma eylemi yapan öğrencilerle doldu. Yüzlerce öğrenci Filistin'e destek için yürüdü. Harvard Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için bir araya geldi. New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsünden ve Avustralya'dan da benzer görüntüler geldi. Bu gösteriler sosyal medya ve dijital platformlarda gençlerin seslerinin geniş kitlelere ulaşması açısından önemliydi. Ayrıca öğrencilerin bu duruşunun uzun vadeli sosyal ve politik değişikliklere zemin hazırlayabileceği yorumları yapıldı. Diğer yandan aralarında ünlü aktör ve aktrislerin de bulunduğu 2000'den fazla sanatçı derhal ateşkes çağrısı için imza verdi. Yazarlar, şarkıcılar, futbolcular ve film yapımcıları Filistinlilere destek için paylaşım yaptı. Aralarında Gigi Hadid, Zayn Malik, Zara Larsson, Dwayne Johnson ve Yusuf İslam'ın bulunduğu çok sayıda ünlü Filistin'e destek verdi. Çoğu ülkede hükümetin baskı ve karşıt tutumuna rağmen protestolar en yoğun şekilde sürdürüldü. Almanya'da gösteriler kısıtlamaların gölgesinde yapıldı. Hükümetin karşıt tutumuna rağmen Berlin sokaklarını dolduran göstericiler Alman polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Bir parantez açalım. Almanya, Holokost'un tarihi yükü ve Amerika ile güçlü ilişkilerinin etkisi altında şekillenen İsrail politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Ülke içindeki güçlü İsrail lobisi ve koalisyon hükümetinin özellikle Amerikan politikalarına yakın duran Yeşiller Partisi'nin tutumu da bu yöndeki politikaları pekiştiriyor. Protestolar sırasında Hollanda'da da benzer bir tabloyla karşılaştık. Birçok kentte tren istasyonlarında oturma eylemleri düzenleyenler İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. Başkent Amsterdam'da göstericiler gözaltına alındı. Kanada halkı da Filistinlilere karşı kullanılan silahları finanse eden işletmeleri ve hükümeti protesto etti. Londra'da ise gösteriler polisin güzergah dışına gözaltı uyarısıyla başladı. 14 Ekim'deki Filistin'le dayanışma yürüyüşünde 15 kişi gözaltına alındı. Ülkenin İçişleri Bakanı Filistin yanlısı mitingleri nefret yürüyüşleri olarak nitelendirirken Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği uyarısında bulundu. Saldırıların ilk günlerinde Fransa'nın Paris ve Strasbourg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken Filistin'le dayanışma gösterileri kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle ard arda yasaklandı. Fransız politikacılar da İsrail yanlısı gösterilere katıldı. Hükümetin aldığı karara rağmen Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Fransız polisi Filistin destekçilerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Avrupalı yetkililerin ifade özgürlüğünü ihlal eden bu tutumları bu ülkelerin iç kamuoyundaki tepkileri daha da arttırdı diyebiliriz. Özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Amerika'dan gelen tepkilerin ortak özelliği İsrail karşıtlığının yanı sıra iki önemli mesajı da içeriyor. Gösteriler İsrail destekçisi yönetimlere ve söylemlere karşı çıkarken aynı zamanda uluslararası sisteme de bir başkaldırı niteliği taşıyor diyebiliriz. Örneğin İsveç'te halk hükümeti İsrail'in savaş suçlarına dahil olmakla suçlayarak İsveç parlamentosuna yürüdü. Avustralya'daki Filistin yanlısı protestocularsa İsrail kargo gemisinin Sydney limanına yanaşmasını engelledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesini Avrupa Birliği'nin çifte standardı olarak değerlendirdi. Avrupa'da sadece protestolar engellenmedi. Aynı zamanda sanatçılar, gazeteciler de susturuldu. İskoçya'daki ödül töreninde Mısırlı aktör Amir El Masri ile 2 ödül kazanan Eilidh Munro ve Finley Pressel, kurumlara ve hükümete baskı yapmak için halkı seslerini çıkarmaya çağırdı. Everyone in Palestine. So put pressure on institutions and our government and let's ask for a ceasefire, and everyone use your voice as filmmakers and artists, and thank you for this opportunity. Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC çağrıların yapıldığı kısımları yayın akışından çıkardı. Gösteriler sırasında BBC binası taraflı yayın politikası benimsemesi nedeniyle bir grup tarafından kırmızıya boyandı. Tabii yalnızca bu değil. Paris'te gazeteciler yasak olan eyleme katıldığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
New York Times Magazine dergisinin yazarı ise Filistin destekli bir bildiriye imza attığı için istifaya zorlandı. İsrail karşıtı söylemler susturuldu. Bazı sloganlar kısıtlandı. Filistin gösterilerini nefret yürüyüşü olarak tanımlayan İngiltere Eski İçişleri Bakanı Braverman, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını İsrail'in ortadan kaldırılmasına yönelik şiddetli bir arzunun göstergesi olarak yorumladı. Viyana polisi de bu ifade nedeniyle Filistin yanlısı bir protestoyu yasakladı. Instagram gibi sosyal medya mecralarında da bu ifadeyle ilgili paylaşımlar kısıtlandı. İsrail yanlısı gruplar bu ifadeyi Hamas yanlısı slogan olarak etiketledi ve İsrail'i yok etme çağrısı olarak yorumladı. Hatırlayalım, 2018'de Amerika'nın CNN televizyon kanalı Birleşmiş Milletler'de Filistin üzerine yaptığı bir konuşmada "Nehirden denize özgür Filistin" çağrısını da içeren yorumları sonrası Mark Lamontine'in görevine son vermişti. A free Palestine from the river to the sea. Ülkelerin iç kamuoyunda ciddi tepkiler söz konusu, ancak birçok ülke İsrail'e askeri, ekonomik ve siyasi desteğini sürdürüyor. Amerika gibi bazı ülkelerse iç ve dış baskılara dayanamayarak zamanla politik söylemlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Tarih boyunca soykırım suçunun ağırlığını taşıyan Almanya ise İsrail'e başlangıcından itibaren sürekli ve koşulsuz bir destek sağlamakta kararlılığını sürdürdü. Hollanda'da Wilders, Filistin aleyhine konuşan Avrupalı aşırı sağcı politikacılar arasında yer aldı. İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesini önlerken Fransa değişken bir tutum sergiledi. Engellemelerin dışında İsrail'i destekleyen bu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nin kurumsal düzeyde ateşkes çağrısı yapmasının da önüne geçtiğini söyleyelim. Dünya çapında Filistin sorununa dair uluslararası reaksiyonlarsa çeşitlilik gösteriyor. Türkiye'nin barış sürecinde aktif bir rol oynamak için öne sürdüğü garantörlük önerisi ve bu bağlamda uluslararası platformlarda girişimlerde bulunması dikkati çekti. Belçika ve Norveç, Filistin devletinin tanınması yolunda önemli adımlar attı. İrlanda, Filistinlere yönelik desteğini artırırken, İspanya'nın Gelecek Azınlık Hükümeti'nin Filistin devletini tanıma konusunda öncelik vereceği bildirildi. Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin topraklarından sürülmesini kesin bir dille kınarken, Kolombiya, İsrail'le olan diplomatik ilişkilerini durdurma kararı aldı. Brezilya'da ise Devlet Başkanı Silva, yaşananları soykırım olarak tanımlayarak sert bir şekilde eleştirdi. Tepkiler giderek yaygınlaşırken, geniş çaplı boykot hareketinin bazı ülkelerde sonuçlarını şimdiden görmeye başladık. Ancak şunu da söyleyelim, Gazze'de insani durum giderek kötüleşirken, uluslararası kuruluşlardan yapılan açıklamalar ve sivillerin korunmasına yönelik çağrılar maalesef yetersiz kalıyor. Birçok ülkede insanlar sokaklara çıkarken, hükümet yetkilileri, ünlüler ve sporcular İsrail'i desteklemekle Filistin'le dayanışma göstermek arasında bölünmüş durumda. Diğer yandan İsrail'e koşulsuz destek veren batılı liderler sözünü ettiğimiz protesto gösterileri ve Filistin lehine sloganlar arasında kalmış durumda. Bu da onları bir paniğe sürükledi ve protestolar konusunda daha temkinli olmaya itti. Uzmanlara göre İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları İsrail toplumu içinde İsrail ve batılı müttefikleri arasında ve Batı içinde Filistin lehine çelişkileri de ateşledi. Sonuç olarak işgalci gücün Filistinlileri Gazze'den çıkarma planı büyük bir başarısızlık olarak görüldü. Öyle ki aşırı sağcı bakanlarıyla kurulan Netanyahu hükümetine karşı tepkiler büyüdü. İsrail siyasetinde var olan siyasi belirsizlik ve hükümetin politikalarına yönelik tepkiler güvensizliği ve kırılmayı da beraberinde getirdi. Dolayısıyla yalnızca İsrail dışında değil, içinde de ciddi bir kırılmadan söz edebiliriz. Bu konuyla ilgili detaylara GZT YouTube kanalımızdaki içeriklerden ulaşabilirsiniz. Şüphesiz tüm bu gelişmelerin politik etkilerinin yanı sıra toplumsal çıktıları da önemli. Bu bağlamda İsrail'in Gazze saldırıları ve ardından gelen uluslararası tepkilerin ışığında Kur'an ve İslamiyet'e olan ilginin artması da öne çıkıyor. Özellikle Gazze halkının dirayeti ve tüm bu olaylara karşı güçlü duruşu dünya genelinde olumlu bir yankı uyandırdı. İsrail'in saldırıları şiddetlenirken sosyal medyada Kur'an okumaya başladığıyla ilgili paylaşım yapan kullanıcıların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Evlerini, çocuklarını, yakınlarını kaybeden Filistinlilerin dirayetini ve dayanma gücünü anlamaya çalışan genç Amerikalılar sosyal medyada Kur'an okuyorum akımı başlattı. Bu gençler Batı'da uzun zamandır kötülenen bir din için empati geliştirmeye çalıştıklarını ve kendi değerleriyle örtüşen temalar bulduklarını ifade ediyor. Dolayısıyla bir yanda kısıtlamalar ve nefret suçları artarken
Diğer yanda Kur'an okuduğunu ya da Müslüman olduğunu açıklayanların sayısı arttı. Paylaşım yapanlardan biri de Amerikalı TikTok yayıncısı Abi Hafız oldu. Filistinlerin güçlü duruşundan etkilenen Hafız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyurdu. Ben de hemen kendisine ulaştım. Abi, thank you for joining me today. Let's start with you telling us a bit about yourself. I am originally from Michigan, actually a very small town in Michigan called Marquette, Michigan. And I graduated from Northern Michigan University there. And honestly, my love story with my husband brought me to Dubai, and it exposed me to a whole new world of culture, of learning about Islam and seeing the world through a different lens. Your recent conversion to Islam, which is a significant step, can you share what inspired this change? Thank you so much. Well, honestly, I was seeing the videos from Palestine and obviously they shocked me to the core, but more notably, I saw the Muslim faith. I saw how they were losing everything around them, their homes, their families, just devastation. And I saw how they were holding on to their faith even through that, and they were thanking God even when they lost everything. And I said to myself, I don't know if I could do that. I don't think my faith is that strong. So I said, I need to read this book. I need to read the Quran. What is this all about? So I was just so curious. So basically, how has witnessing the situation in Gaza impacted your views and led to your conversion? Actually, I was so inspired by their strong faith that I opened the Quran for the first time. I wasn't expecting much out of it, honestly. I just was curious to see how they believed. And then I opened the Quran, and as a Christian for 25 years, it was answering my questions. Like, it was answering questions I've had for years and years, just from the first couple pages of the Quran. And each verse was blowing my mind. Like, I was just overwhelmed by how much it was answering my questions, and it felt like I was having a one-on-one connection with God. Was there a particular moment or experience that solidified this realization for you? Are there any specific events or moments? Yeah, actually, I'm laughing about it now. I did a practice salah. I called it a practice. I wanted to try how Muslims prayed. I was so curious because I felt this really deep pull in my soul to try the salah. So I did the wudu and I did a practice salah. And by the end of the salah, I felt like an overwhelming feeling of emotions wash over me. And I started crying that I couldn't stop crying. But it was a very amazing cry. Like I was letting go of 25 years of heartbreak, of anything bad that happened to me, and I just felt fresh and new. And at that moment, I told my husband, I need to be Muslim. Please take me to the mosque today. It's Alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah, it's really incredible. And what kind of reactions did you face on social media after posting about the freedom of Palestine, especially following your conversion to Islam? How was the reactions? I would say from the Muslim community, it's been an amazing, supportive community. From the other side, I've had a bit of hate comments, and I've been seeing some more Islamophobia, and also a lot of like people who are against Palestine. So it's been both sides. But from the side of the bad comments, I don't take it negatively, because this just means that I'm reaching the right audience. I'm reaching the people who need to hear about Islam. They need to know the truth about Palestine. Like, I'm reaching the right people. So, what role do you think faith plays in finding peace and understanding in these situations or this kind of conflict, especially in Gaza? What do you think about this? Yeah, the Quran directly addressed the situation happening in Palestine. I was really depressed and like overwhelmed with everything happening in Palestine, like I'm sure everyone is. And I didn't know like how to find peace during this time. And when I just opened the Quran for the first time, it was directly addressing the situation in Palestine and talking about how
how it will happen and how it will turn out in the end, and giving a more positive light to it. And it just gave me such a sense of peace in this moment. I'm curious to know, were there any specific verses from the Quran that particularly resonated with you during this time? Are there any specific verses you are affected? Yeah, actually, specifically helping me with the situation in Palestine was, there is a verse talking about how God does not love oppressors, and it's talking about like fighting against oppression, but not to be the oppressor, because God doesn't love oppressors. So it was like so amazing to see that in the Quran, because it seems like it so relates to today, you know, that we shouldn't oppress other people, and we should also lift up and support people who are being oppressed. And my last question is, if you had a chance to speak to all people in the world, what would you like to say about Gaza if you had just 1 minute? Yeah, I would like to say that the people in Gaza are no different than the people in USA, the people in UK, the people in Australia. The only difference between you and them is that they were born in Gaza and you were born somewhere else. So you were only privileged because you weren't born in this oppressive time frame in this area. So just remember your humanity, and remember that you need to put yourself in their shoes and realize that if this was happening to you, how you would feel. You know, just put yourself in their shoes, and then you will understand. You will understand how they feel. You will understand why it's so important to stand up with the Palestinian people. Yeah, exactly. Also, in this time period, we've seen many people converted to Islam and start reading Quran because they are affected to this resilience. So, do you want to say more about these events, especially in Gaza, because it's very important, I guess? Yeah, definitely. Yeah, I was just amazed by the strength of their faith. Specifically, I saw one video of a mother, and me as a mother, this affected me very deeply because I have a daughter, I have a son. So this mother in Gaza, she was holding her child, and her child had passed, had become martyred. So she was holding her child, and even though the child is gone to Allah, she was thanking Allah. She was thanking Allah for everything she still has, and for taking care of her child. And I was just amazed. I was amazed, and I think this same amazement that I felt, I think so many other people are starting to see that and starting to feel it, and they're all getting curious about the Quran, because like just like me, I was just curious, and that's what started my journey. And I think that anyone who starts reading the Quran out of curiosity, I think at the end, either they will become Muslim or they will have a very deep understanding of their fellow humans. So either way, it's going to be an amazing thing. Yeah, that makes us human also, I think. And thank you, Abi, for sharing your insights today. It's been truly enlightening to hear your perspective and learn about your journey. And we wish you the best in your future endeavors. Thank you for being here. Thank you so much. O zaman baştaki sorumuza tekrar dönelim. İsrail, Filistin'i haritadan silmek isterken yoksa tüm dünya Filistinli mi oluyor? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uluslararası kamuoyundaki tepkilerin yansıması sizce ne olur? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsrail, Filistin'i haritadan silmek isterken yoksa tüm dünya Filistinli mi oluyor? Ülkelerin başkentlerinden İsrail karşıtı sloganlar yükselirken eminim sizin de zihninizin bir köşesinde buna benzer sorular yankılandı.